Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az ince bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu modelde farklı bir başlama tekniği uygulayacağım. Şöyle bir kısım ipimi şöyle yarım metre kadar diyelim. Ben çünkü az bir ilmek sayısı başlayacağım için ipimi 2 kat yaptım. Şöyle. Şuradan başlıyorum şimdi. 2 kat olan ipim alt tarafta kalacak. Parmağıma sardığım ip tek kat olacak. Şöyle tutalım. Bir ilmek şöyle ipimi bakın alttan üste doğru doladım. Normal klasik ilmek alışımız. Bir ilmeği bu şekilde çıkardım. İkinci ilmeği de iç taraftan şöyle doluyorum parmağıma. Şuradan girerek böyle çıkartıyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Birini dıştan sararak parmağıma ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sonrakini de içten sararak şöyle içten dolayarak ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde ilmeklerimizi devam edelim. Birinci ilmeğimi şöyle dıştan sararak çıkardım. İkinci ilmeğimi içten, bakın iç taraftan aldım. Parmağımı alta doğru doladım ve şişime şuradan girerek ilmeğimi çıkarttım. Birinciyi bu şekilde şöyle bu taraftan girerek ilmeğimi çıkarttım. İkinci ilmeğimi de bu şekilde. Bu model için ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 3 olması gerekiyor. Onun için şişime 27 ilmek çıkartacağım. Bakın şunu bir ilmek sayıyorum. Şu ilk ilmeği bir tane olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek olmuş şu anda şişimde. Bunları tamamlayalım. Arka yüzünde de bir sıra ters örelim bu ilmeklerimizi. Ondan sonra görüşelim. İlmeklerimi şöyle tamamladım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. İlmekleri çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Daha sonra şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Gayet şöyle güzel bir başlama tekniği. Tekrar söylüyorum. Bu modelde ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 3 olması gerekiyor. Şimdi modelin yani örgümüzün birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters ilmek. Daha sonra bir artırma, 4 ilmek düz. 2, 3, 4. Burada bir ters, bir artırma, 4 ilmek düz. Sıradaki 3 ilmeğimin de üçünü bir alarak sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yine devamında 4 ilmek düz. Evet bakın kesme işleminden sonra yine 4 ilmek düz ördüm. 4 ilmek düzden sonra bir artırma, bir ilmek düz, tekrar bir artırma. Yine 4 ilmek düz. 3, 4. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir, benim ilmeklerimin yönü düzgün bakın şöyle. Onun için hiç çevirmeden 3 ilmeğimi de alarak sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm.
4 ilmek düz ördükten sonra bir kesme işlemi yaptım. Daha sonra yine 4 düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. Şöyle dilimli olacak bir model. Daha sonra ikinci sıra arka yüzündeyim. Bu modelde arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz. İlmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Şöyle hızlı örüyorum çünkü farklı bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Yani ikinci sırada, dördüncü sırada, altıncı sıra, sekizinci sıralarımız ve 10. sıralarımızın hepsi ters olarak örülecek. Yani örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bir ters, bir düz ördüm. Daha sonra bir artırma. Şimdi 3 ilmek düz. Şu kesme yaptığımız ilmeğe geldim. Bakın 3 ilmekte toplayıp keseceğiz. Tek ilmeğe düşüreceğiz. Üçünü bir aldım. Şu şekilde sola doğru düz örerek kestim. Devamında 3 ilmek düz. Daha sonra bir artırma. Burada 3 ilmek ters düzümüz oluştu, pardon. Bakın artırmalarla beraber şurada 3 ilmek düz. Önce artırma, 3 düz, tekrar bir artırma yaptım. 3 düz ilmek. Sıradaki 3 ilmeğimizi de keseceğiz. Ortadaki bakın şu kesme yaptığımız işlem, bir sağından bir solundan da alarak toplam 3 ilmeği keserek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 düz ilmek. 3 düz ilmekten sonra bir artırma. Buradaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Daha sonra bir ters ilmek. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle dilimlerimiz oluştu. Kenar ilmeğinden sonra yine bir ilmek ters. Şimdi 2 ilmek düzümüz oluştu. Bakın şuraya kadar 2 düzümüzü örüyoruz. 1, 2. 2 ilmek düz, bir artırma. Daha sonra yine 2 düz ilmek. 2 düz ilmekten sonra geldim buradaki kesme işlemi yaptığımız 3 ilmeğe. Yine üçünü bir aldım. Düz örerek sola doğru kestim. Devamında yine 2 düz, bir artırma, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz. Yine keseceğiz 3 ilmeği. Üçünü topladım. Düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 düz ilmek, bir artırma,
2 düz ilmek. Sıra sonunda bir ters, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sırayı tamamladım. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bir ters ilmek. Buradaki şöyle kenar ilmeğinden sonraki birinci ilmeğimizi ön yüzünde hep ters örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Şimdi geldim bu kesme yapacağım 3 ilmeğe. Üçünü bir topladım. Düz örerek kestim. Devamında yine bir düz ilmek, tekrar artırma. Bakın şöyle dilimimiz tam oluşuyor. Bir artırmadan sonra ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek düz ördüm. Şöyle tekrar bir artırma yaptım. Bir düz ilmek, 3 ilmeği toplayarak keselim. Evet, topladım, düz örerek sola doğru kestim. Devamında yine bir düz ilmek, bir artırma. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzüne geçtik. Yine ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine birinci ilmeğimi ters ördüm. Devamında 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Ortada bakın 3 düz ilmeğimiz kaldı. Bunun üçünü topluyorum. Ve keserek tek ilmeğe düşürdüm. Devamında yine bir artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz örerek kestim sola doğru. Tam bakın dilimimizi kapatmış olduk. Tekrar bir artırma yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm şimdi. Sıra sonunda düz olarak. Daha sonra bir ters, bir ilmek, kenar ilmeğini yani düz olarak ördüm. 9. sırayı tamamladım. Modelimiz 10 sıradan oluşmakta. 10. sıra arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Modelimiz böyle devam edecek. Şu iplerimizi de arka taraftan şöyle tığla şu içten yürüterek keselim fazlalığını. Tığla şöyle birkaç ilmek yürütürüz. Daha sonra keselim onları. İsterseniz birinci sırayı tekrar beraber kuralım. Daha iyi anlaşılır olsun. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. 4 ilmek düz, 4 ilmek düz ördüm. Yani kenar ilmeğinden sonra bir ters, bir artırma, 4 ilmek düz. Geldim yine bu ortadaki bakın kesme yaptığımız ilmek, sağındakinden solundakini alarak yine bu 3 ilmeğimi keserek tek ilmeğe düşürdüm.
Yine devamında 4 ilmek düz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Tam ortadaki ilmekteyiz bakın. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra yine 4 düz ilmek, 3 ve 4 ilmek düz olarak ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir düz örerek sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıra sonunda bir ters, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki artırmayı unutmayalım. Evet. Sıra sonlarında şöyle birer artırma, ortadaki dilimlerin ortasındaki boşluklarda da şu şekilde yapacağız. Bir düzün bir sağında bir solunda artırma yapacağız. Evet, modelin birinci sırasını da beraber kurduk. Arka yüzünde zaten ters olarak örülecek. Modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yapımı da oldukça kolay. Hemen birinci modeli kurduktan sonra gayet rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Bir parça da daha önce hazırladım. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Aynı şekilde başladım. Aynı şekil başlama tekniğiyle ipimi 2 kat yaparak şişimi de ikisini birleştirerek aynı şekilde başladım ve şöyle birazcık ilerlettim. Modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bunu farklı iplerle de yapabilirsiniz. Angora tarzı ince ipler de kullanabilirsiniz. Orta kalınlıkta hepsine yani gidecek güzel modellerden. İsterseniz bu şekilde başlamayıp normal klasik ilmek tekniğiyle de başlayabilirsiniz. Altına lastik de yapabilirsiniz. Şöyle dilimli olmasını istemiyorsanız. Yani sizin zevkinize kalmış. Benim bu şekilde daha hoşuma gitti şöyle. Aynı böyle dilimli olarak yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Hepsinde güzel kullanabileceğiniz modellerden. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle. Arka yüzünde dediğim gibi hep ters örülüyor. Evet. Bu modelden yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.